Selam dostlar, alemin ve alemimizin en değişik alanına hoş geldiniz. Değişik yollarda tak diye yeni bir ülkeden açtı. Arkadaki alfabeden tanıdınız mı? Gerçi başlıktan anladınız şu an. Rusya'nın St. Petersburg şehrindeyiz. Şehire geldim ve hostele gidiyorum. Ondan sonra hemen şehri gezmeye başlıyoruz. Abi şimdi ilk geldim. Bir arkadaş beni karşıladı, tanıştıracağım. Kendisi Rus ama ilginç birisi. Belki aranızda daha önceden de tanıyanlar vardır. Şimdi ilk sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Beni şimdi bir yere götürüyor, yemek yiyeceğiz. Orada Petersburg'u anlatmaya başlayacağız. Скажите, пожалуйста, вот этот вот Емеля Дурак, там будет котлеты и что? Пюре? Паста птичим. Seni şey desem, ana dilin gibi Türkçe konuşan bir ana dili gibi Rusça konuşan bir Türk desem inanırlar. Kayıtta mıyız? Evet, şu an kayıttayız. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Yani tabii ki güzel. Şimdi senin ismini tam nasıl telaffuz ediyoruz? Türkler onu doğru bir şekilde söyleyemiyor. O yüzden bunun gibi sorulara ben her zaman hazırım. Kseniya. Kseniya. Evet ama çok güzel oldu. Çünkü bazı insanlar nasıl ve neden bilmiyorum ama Zenya gibi bir şey söylüyorlar yani. Z harfini nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Kseniya. Aha. Tamam, güzel. Kseniya. Anlamı ne? Hediye, armağan. Hediye, armağan. Güzel. Her şey çok son dakika oldu bu arada. Ben dün gece bavulumu hazırlarken tanıştık. Bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık ama ben zaten Ksenia'yı tanıyordum. Nereden tanıyordum? Ben daha önce Emre arkadaşım işte, o Rusya'ya gelmişti, onun videolarını izliyordum. Emre'ye de selam olsun buradan, Emre Durmuş. Emre Durmuş'u gezdiriyordu. Sonra bir arkadaşım dedi ki bana, ya orada benim bir arkadaşım var, seni onunla denkleştireyim, onunla görüş dedi. Ben de tamam dedim. Attı bana, sonra bir baktım resimlerine, dedim ben bu arkadaşı tanıyorum. Sonra zaten o da daha önceden de beni görmüş. İnternette bakmıştın galiba. Öyle denk geldik, tanıştık ama o da şanslı şimdi Türkiye'ye dönüyor. Bugün Türkiye'ye dönecek. Orada dedi ki gel ben seni son dakika hem Rusya hakkında bilgiler vereyim hem Petersburg'da bir iki yere götüreyim dedi. Denk geldik. Şimdi kendisi safkan Rus. Ama ilginç olan şey %100 bir Türk gibi Türkçe konuşuyor. Teşekkür ederim. Güzel bir iltifat oldu. Ya rica ederim. Hani şey değil, demin de söyledim. Dışarıdan yana sonradan Türkçe öğrendiğin belli ama yaptığın espriler, yaptığın benzetmeler Allah Allah filan. Mesela şey değil yani. Sonradan Türkçe öğrenmiş gibi birisi değilsin. O yüzden tebrik ederim. Birileriyle çok mu konuştun? Çok mu Türkiye'de bulundun? Nasıl böyle detaylı Türkçe öğrendin? Rusya'ya gelen Türkler normalde benim burada işte 10, 15, 20 senedir yaşayan bir Türk olduğumu zannediyorlar. Evet. Ve diyorlar ki herhalde yani Türkçesinin ana dilin sadece birazcık bozulmuştur zamanla. Öyle. Ama hayır, ben dediğim gibi %100 Rus'um. Türkçeyi de burada rastgele bir şekilde öğrendim. Ben Petersburg Devlet Üniversitesi'nin mezunuyum. Bu Rusya'nın ilk okulu. Herkes zannediyor ki Rusya'nın ilk üniversitesi Moskova'da bulunuyor. Hayır, öyle değil. Yanlış. Yani Moskova Devlet Üniversitesi bizim buradaki üniversiteden sonra kurulmuştu. Çünkü o zamanlarda Petersburg başkentiydi. Rusya İmparatorluğu. 1918'den önce mi kuruldu? Evet, tabii. O çok eski. 100 yıllar eski üniversite. Çok eski ve ben Doğu Dilleri Fakültesi'nde okumak istedim. Orada inanamayacaksın ama 120 tane Doğu dil öğretiliyor. Ay çok yakın olduk. Ama dedim ki o zaman yani herkes şimdi Çince konuşmaya başlayacak. Ben de işte dedim ki Çince, Arapça ya da Japonca olsun. Sonra bana dediler ki Türkçe öğreneceksin. Yani böyle sırayla bir şeyler oldu. Şöyle söyleyeyim, ben aslında turizm ve uluslararası management okudum ve Türkçe yani sadece ekstra bir ders olarak bize verilmişti. Yani ben kendim Türkoloji okumadım tam. Ben de dedim ki yani abi ben Türkçe öğrenip ne yapacağım, tamam mı? Çünkü ben o zamana kadar Türkiye'ye ne gittim, yani hiçbir şey yapmadım. Sen bu kadar iyi Türkçe konuşuyorsun. Ama Türkçe konuşmaya başlamadan önce hiç Türkiye'ye gitmemiştin. Hayır, ben Türkiye'ye hiç merak etmiyordum. Hatta oraya bir gün gideceğimi ben düşünmüyordum. İlk ne zaman gittin? Şöyle oldu, Türkçe öğrenmeye başladım. 1 sene geçti ve ben dedim ki eyvah, ben bir ülkenin dilini öğreniyorum ve o ülkeye daha hiç gitmedim, değil mi? Çok garip yani. Diyorum ki yani benim artık o ülkeye gitmem lazım. Çünkü bundan sonra benim yürüdüğüm yol yani ayrılacak. Ya ülkeye aşık olacağım ve daha da hızlı bir şekilde kendimi geliştireceğim ya da tam tersi istemez diyeceğim, tamam mı? Ve işte bambaşka bir dil öğrenmeye başlarım. İyi ki de ben o zaman kendimi, kalbimin sesini dinledim ve İstanbul'a gittim.
Çünkü sanırım Türkiye'nin başka yerine gitmiş olsaydım belki bu kadar çok sevmezdim Türkçeyi ve şu an ya hiç tanışmıyor olurduk ya da İngilizce konuşuyor olurduk. Çünkü gerçekten İstanbul, yani sen de gezmişsin Tünya'yı değil mi? Yani gezdin, gördün, biliyorsun. İstanbul gerçekten apayrı bir şehir. Hem YouTube hem Instagram kanallarının linklerini bırakıyorum. İnanılmaz sempatik. Ben dün keşfettim ama böyle şey yaptım. Gece uçağa bineceğim. Sabah uçağım var. Ben gece şey yaptım. Bakıyordum yani içeriklere. Bizden biri gibi diyorum ya. Zaten Instagram'ına özellikle bakarsanız anlarsın ne demek istedim ama YouTube'da da güzel içerikleri vardı. Şimdi ben gittiğim yerde bazen hediye götürürüm. Ama sana hediye getirme fırsatım olmadı. Çünkü gece tanıştık. Ben de sabah havalimanına giderken bir şey aldım. Yemelik. Türkiye deyince aklıma mesela yemek olarak ne gelir? Ama en basit yemek. Ciddi olamazsın. Canım nasıl bir çıkacak? Yemin ederim. Ya söylemedim ha. Şaka Gerçekten. mı? Yani daha da basit ne olabilir ki? Çay ile simit. Peki benden sana bir soru gelsin. Türk mutfağında benim en favorim neler? Evet, onu biliyorum. Çorba. O kadar tanımadım seni. Çiğ köfte. Şaka Ben yapıyorsun. de Türkiye'den hep Rusya geldiğimde minimum 1-2 kilo böyle yaptırıyorum. İşte abi güzel bir şekilde yapın, paketleyin diyorum. Rusya'ya gidecek bunlar diyorum. Bir de künefe. Ama o da sıcak yani. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Benim takipçilerim beni biliyor. Dünya turunda canım tek ne çekiyor biliyor musun? Çiğ köfte. Ve dün akşam en son neydi biliyor musun? Çiğ köfte. Ben de yarın ilk ne yiyeceğim biliyor musun? Çiğ köfte. Ben şimdi her şeyi çevireyim. Şu an şu an Karelya mutfağını deneyeceğiz ve kendimizi bir ormanın içinde hissetmemiz lazım. Bunu anlamam için bana şimdi bir müzik verecekler. Sizi de duyayım, o yüzden tamam bunu öyle yapıyorum. Ve şimdi tatlı kız çorbayı koyacak. Şu an konsept bir yemek yiyeceğiz. Evet. Fin mutfağı. Bu bir balık çorbası. İçinde süt var. Bu arada bizim çorbalar, sizin çorbalara, Türk çorbalarına göre biraz daha değişik oluyor. Sizinki daha çok sulu. Siz o yüzden de söylüyorsunuz çorba içmek, çorba yemek demiyorsunuz. Tamam mı? Bizimki de tam tersi. Bol meyveli, diyorum, bol sebzeli oluyor. İşte içinde patates falan bir şeyler oluyor. Ama söylediklerimin yani bu çorba söylediklerime uymadı tam. Evet, bu biraz sulu oldu. Güzel bir örnek olmadı. Spasiba, teşekkürler demek. Evet, şimdi değişelim. Bunu ben sana vereyim. Bu arada buraya gelirken fark etmişsindir. Yani uçak inerken Rusya çok yeşil değil mi? Yani Türkler normalde evet onu söyler. Şu anda mesela dışarıda oturuyoruz ve hemen önümüz böyle yani yeşillik. Şu ne? Balık. Balık. Bu kırmızı balık. Evet. Bir de sen kendini ormanda hisset diye bak yani böyle şeyler bile vermişler. Özel tabaklar. Alüminyum. Değil mi? Yani böyle kamp tabakları gibi. Alüminyum. Şuradan ses alıyorum. Gelmiştir umarım. Aynen. Ya Rus klasik müziği gibi böyle zaten şey olursun. Şimdi ben böyle sen olmasan tek başıma yesem ben şu an ormanda yemek yiyor gibi olacaktım. Güzel, beğendim, teşekkür ediyorum. Abi şu an ne söyledim biliyor musunuz? Tunalı bir salata söyledim. Benimki çok basit kalmış ama. Seninki normal hamburger gibi olmuş. Yani tadı muhtemelen güzeldir ama burada resmen değişik bir şey var. Şimdi ben bir sürü eski Sovyetlerden kalma ülke gezdim ve şehir gezdim. Ama Rusya'ya geldim, başka bir yer gördüm. Eski Sovyet şehirleri birbirine benziyordu. Kırgızistan'da, Kazakistan'da, hatta Kars, Gürcistan, Ermenistan'ın bir kısmı ama Petersburg'da şu an başka bir yer gördüm. Evet, Petersburg apayrı bir yer. Lütfen bizim arkadaşlarımıza da göster burayı. Petersburg 1. Petro tarafından kurulmuştu ve bu çarımız Rusya'dan yani Büyük Rusya Devleti'nden biz o zaman yani denizlere ilk girişlerimizi açmıştık ve Rusya imparatorluk oldu. İmparatorluk ne demek? Yani denize çıkışın oluyor artık. Tamam mı? Şey oldu yani Petersburg Rusya'nın başka şehirlerine hiç benzemez. Burası tam bir Avrupa şehri. İtalya olsun, Fransa olsun en güzel yani o zamanın en kaliteli mimarları getirilmişti buraya ve onlar bu şehri bu hale getirdiler. Bu arada Avrupa'nın
en yüksek gövdeleri Petersburg'da bulunuyor. Gerçekten yani Rusya'da ve Petersburg'da. Şimdi ben ne biliyorum? İşte bu konular biraz politik olmayarak soruyorum. Yanlış anlama. Politik sormuyorum bunları. Sadece bizim algımızı soruyorum. Tabii. Ben hatta gideceğim dediğim zaman bana gitme diyenler oldu buraya gelirken. Biz ne biliyoruz? Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. Yani Rusya'da savaş var biliyoruz. Ne biliyoruz? Rusya'da geçen aylarda iç savaş çıktı. İşte ne biliyoruz? Geçen bir tane bir Wagner'in söyleyeyim ismini. Adamı sizin liderinizle çatıştı. Sonra adam öldü falan. Hep Rusya'dan böyle haberler geliyor bize. O yüzden insanlar diyor ki ya oğlum Rusya'ya gidilir mi bu devirde bu zamanda? Manyak mısın? Ben geldim gördüğümüz gibi de sen ne anlatırsın? Ama sen de görüyorsun değil mi? Yani gerçekten ülkenin hiç böyle savaş havası yok. Ya ben de kendim çok fazla siyasete girmemeye çalışıyorum. Zaten şu an 9 ay ben Güney Kıbrıs'taydım. Değişik geldi. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladın. Ben teşekkür ederim. Keşke daha çok zamanımız olsaydı. Şu an birkaç saat sonra Türkiye uçuyor. O yüzden zamanımız yok. Kaçar. O yüzden arkadaşlar Türkiye'nin sokaklarında görüşmek üzere. Sana da iyi gezeler diliyorum. Teşekkürler. Bay bay. Baka baka. Evet şimdi bir de bunların metrosunu deneyelim. Bakın inin gözükmüyor. Adamlar yerin 7 kat altına metro yapıyor. Normalde bütün Sovyetlerden kalma şeylerde metrolar aslında bu kadar yerin çok derinliğinde yapılıyor. Nedeni ise hani sığınak amaçlı da kullanırız. Madem bu kadar eşlik biraz daha eşelim de sığınak amaçlı da kullanırız diye yapmışlar. Ama St. Petersburg aynı Venedik gibi her yer nehirlerle kaplı olduğu için nehirlerin altından geçmek istemişler. O yüzden St. Petersburg'daki metrolar daha da derine yapılmış. O çelik zırhlı duvar resmen yani. Trolleybus diyorduk değil mi? Bu tren, elektrikli trene ya da elektrikli otobüs. Hala burada hem normal otobüsler var hem böyle dolmuşlar var. En çok da bakın her yerde böyle elektrik var ve yerin altında da inanılmaz gelişmiş bir metro ağı var. Gelişmişlikten kastım bayağı yaygın. Ama işin enteresanı bu metro ağı havalimanından buraya gelmiyor. Ses deneme 1-2. Evet dostlar. Ne oldu şimdi? Videoya değişik bir giriş yaptık. Bir anda şehrin göbeğinden giriş yaptım ama oysa ki aslında ben videoya normalde İstanbul'dan son 2 günümü çekerek başlamıştım. Niye böyle oldu bir anda video? Havalimanına gelirken ben dün geldim. Petersburg'da 2. günüm bugün. Ben dün geldim ve dün gelirken sınırda pasaport kontrol noktasında beni bir Türk arkadaşı daha, 1-2 tane de Özbek gibi bir şey tahmin ettim. 4-5 kişiyi tuttular. Bizden sonra 3 tane, 4 tane, 5 tane, 10 tane uçak geldi gitti. Ama bizi 4-5 saat boyunca beklettiler. Neden beklettiklerini bilmiyorum. Hiçbir şey sormadılar da. İşte ben Rusya'ya ilk defa geldim. Ondan sonra beni bir odaya kapattılar. Konuştular biraz benimle yarım saat falan. Ondan sonra dediler ki biraz bekle, araştırma yapacağız ya da inceleme yapacağız, çalışacağız gibi bir şey dedi yani. İngilizce de çok iyi bilmiyorlardı. Sonra beni 4 saate, 3 saat, 3,5-4 saate yakın beklettiler. O sırada da ben biraz sinirlendim, yani stres oldum yani. Şimdi ne olacağını da bilmiyorum. Anlamadım da o kadar ülkeye girip çıkmışım, hani diyorum ki bak gezginim, YouTube'u gördüler, Instagram'ı gördüler, ikna oldular, hiçbir sıkıntı yok. Ama bekletiyorlar, geliyorlar, avucumun içine kadar parmak izi alıyorlar, ellerimin kenarlarını alıyorlar, her kaşım, gözüm, her yerimi çekiyorlar, fotoğraflıyorlar falan durmadan. Yani böyle git gel bir şeyler yapıyorlar. Ben de orada stres oldum, böyle çantamı karıştırıyorum, boşaltıyorum, takıyorum, işte GoPro'm var, işte video çekiyorum falan. Neyse ondan sonra kimse yok, havalimanında tek başıma kaldım. Ve ondan sonra bir anda dediler ki bana işte gel Mehmet dediler, git dediler. Bir anda ben tek başıma kaldım havalimanında akşam. Kaşıma hemen vurdular, beni geçirdiler. O sırada ben kameramı
İşte orada unuttum galiba. Yani şimdi emin de olamıyorum ama orada unutmuşumdur. Başka ondan sonra hiç çünkü çekim yapmadım. Şehre geldim. Şehre geldiğimde çantamı açtım, kameram yok. Bir ihtimal var, işte orada unuttum kamerayı. Nasıl unuttuğumu da bilmiyorum aslında. Unutmam da çok zor olması lazım ama o çok sinirliydim. O bir anda da çağırınca belki çantamı falan eksik topladım o an. Ve kameram şeyde kaldı. Hani havalimanında kaldığını tahmin ediyorum. Muhtemelen havalimanında kaldığını. Dün ben havalimanına gittim. Sağ olsunlar, kameralar 200 saat benimle ilgilendiler, oradaki ekip. Havalimanının ana kamera alanına soktular beni, böyle zaten 10 kere kart basarak bir yerlere girdik, böyle sağ olsunlar bayağı ilgilendi adamlar. Ben de şimdi Rus polisi bayağı yardımcı olmaya çalıştı ama kameraya tam böyle açı orayı göstermiyor. Kamerayı orada unuttum mu unutmadım mı belli değil. Kamera nitekim gitti yani. Öyle şimdi çekimlerimi telefonla yapacağım. Belki Moskova'ya gittiğimde orada ikinci el bir şeyler bakmaya çalışacağım. Burada Frank üzümünün suyunu içeceğiz. Bir tane de gözleme var, onu yiyeceğiz. Böyle lüks desem lüks değil böyle ama bir manzara var. Şu an oturduğum yer bakın tek kişilik bir böyle masa. Yanlar ayrı, şu taraflar çiftler için. Ve şu manzaraya baksanıza. Videonun girişinde seneyle olan kısımlarda ses sorunu falan olduysa kusura bakmayın. O an mikrofon takmamıştım çünkü. Yani alelacele oldu. Ama şimdi size Moskova'yı, Petersburg'u gezdireceğim ama çok fazla gezdirmeyeceğim. Şimdi kısa bir tur yapacağız. Şimdi ben şey söyledim. Kremalı, peynirli gözleme. Bunlara ne karar verdim şu an onu da söyleyeceğim. Kremalı, peynirli ve tavuklu söylemişim ama güzel olmuş be. Kalın, doyurucu bir menü. Bu da güzel, taze. Bunların toplam 25, 50, 75 TL falan verdim. Abi bir şehir düşünün. Şuraya baksanıza ya. İp gibi bütün yollar, ip gibi. Bütün yollar çok düzgün, ucu ucağı yok. Bütün binaların boyları aynı. Ben 2. Dünya Savaşı'nı merak edip böyle kendi çapımda az buz bakan birisiyim. O yüzden buranın adı, yani St. Petersburg'un eski adı Leningrad. Ve 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in bence yaptığı iki büyük hata var. Leningrad'da ve Stalingrad'da yanlış işler yaptı. Ve bu yanlış işler yaptığı için de bir gün bir baktılar ki, Hitler bir gün bir baktı ki Ruslar gelmiş Berlin'deler. Eğer burada 900 gün kaybetti. Burada tam 900 gün boyunca burayı almak için uğraştı ve o kadar alacağından emindim ki burada hem çok zaman kaybetti hem de çok asker kaybetti. Ayrıca Stalingrad'da da çok fazla uğraştı ve Stalingrad'da mevsim koşullarına göre de uygun kılık kıyafetleri olmadığı için askerlerin daha savaşmadan bile erzak yetmezliğinden ya da soğuktan ölen askerleri oldu. Bence Leningrad ve Stalingrad Rusya ile Almanya arasındaki o savaşta belirleyici noktalardan birisi oldu ve Hitler kendini intihar etmiş buldu. Kimisi de intihar etmemiş diyor ya. Alışamadım ki, ben arabaları geçsin diye bekliyorum ama arabalar da beni bekliyor. Şu an gördüğünüz Petersburg 1700'lerin başında bunların Peter diye bir başkanları, bunların Peter diye bir ülke yöneticisi tarafından kuruluyor. Burg kelimesi de Almanya'dan geliyor. Aslında birleşimi şöyle oluyor. Peter Kalesi manasında. Sonra bir dönem burası dediğim gibi Leningrad adını alıyor. Ondan sonra tekrardan Petersburg adını almaya başlıyor. Burada böyle yaklaşık 42 tane kanal var ve bu kanallar arasında gondollarla insanlar ulaşım sağlayabiliyor, seyahat edebiliyor ya da turistler gezebiliyor. Bu 42 tane kanal üzerinde yaklaşık bunun gibi 500 adet köprü var ve burada birkaç noktada oluşmuş adacıklar var, adalar var ama oraları da böyle köprüyle geçebiliyorsunuz. Hatta şu an biz bir adaya geçmiş olduk. Şimdi bu söyleyeceğim şey abartı değil. Her dakika, her saniye videoyu kayıt açsam, her dakika, her saniye bir bina çeksem, yani her dakika, her saniye bir şey anlatsam Petersburg bitmez. Gerçekten burada binlerce, gerçekten binlerce gezilecek müze, bina, tarihi eser, kalıntı var. O yüzden burayı böyle bir günde, 3 günde, 5 günde, 10 günde gezme ihtimaliniz yok.
Ve size ilginç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an burası, belki haritada gözünüzde canlandıramayanlar olmuştur. Ama şu an burası ülkenin başkenti Moskova, 750 kilometre. Bu arada Rusya'nın bir ucuna bir ucuna 10.000 kilometre arkadaşlar. Dünyanın en büyük ülkesindeyiz şu an. Dünyanın en büyük ülkesindeyiz. Burayla Moğolistan'ı gezdikten sonra dünya kara parçalarını, yanlış okumadıysam eğer, 12'de birini gezmiş olacağım zaten. Dünyanın en büyük ülkesindeyiz. Şu an Moskova buraya 700 kilometre, yaklaşık işte 6-7 saat uzaklıkta galiba. Ama Helsinki buraya, yani Finlandiya buraya sadece 130 kilometre uzaklıkta. Avrupa'ya daha yakın. Zaten burası zamanında Finlandiya, Rusya arasında gidip gelmiş. Dönem dönem başka ülkelere de geçmiş. Ama Avrupa ile burası arasında git gel yaşayan yer en son 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya kalmış. Evet, yine çok güzel bir binaya geldik. Give me five. Sorry? Where are you from? Türkiye. Take photo, mister. Okay, give me money. Okay. Wait, 200 ruble. No, you give me money. Ah, no, mister. No, It's my I... job. After pay. Thank you so much. Thank you. Bunlar her yerde var zaten. Ruslar özellikle bu konuyu çok iyi yapıyorlar. Dünyanın her yerinde bu şekilde bizim gibi bileklik örgü satanlar da vardı, yani biz bileklik örgü satıyorduk ya. Bunlar da böyle kostüm giyiyorlar ya da başka gösteriler yaparak, onlar da sonuçta Ruslar da çok bizim gibi zengin değil ama dünyayı gezme hayalleri olan insanlar. Onlar da bu şekilde kıyafetler giyerek dünyanın her yerinde görebiliyorsunuz. Renkli ve güzel insanlar aslında. Biraz böyle Anadolu insanlığına alışmış kişiler onları somurtkan ve itici bulabilir ama oysa ki çok güzel insanlar. Burası Rusya'nın eski donanma binası, eski donanma merkezi binası, yani genelkurmay binası eski. Bu da Ortodoksların dünya üzerindeki en büyük 2. 3. katedrallerinden birisi, en yüksek katedrallerinden birisi. Abi yapı gerçekten bayağı büyük. 1850 yılında yapımına başlanıyor. Yapımı tam 40 yıl sürmüş. O zamanki Ortodokslar için çok önemli. Ama Çarlık Rusyası'nda biliyorsunuz kendi dinleri, başkalarının dinlerini kimse umursamıyorlar. Adamlar bütün dini mabetleri yıkıyorlar, yakıyorlar, müze yapıyorlar. Burayı da müze yapmışlar o zaman. O zamandan beri burası dini önemini kaybetmiş. Zaman zaman önemli günlerde ayin yapılsa da genel olarak burası kilise değil aslında. Şu an bir müze olarak görev yapıyor. Wow. Romukar Kapı demir mi? Gerçekten çok büyük. Şimdi her gittiğimiz yere beğeniyor. Normalde bizim tarzımız değil. Biz biliyorsunuz dağ taş köy seven insanlarız ama birisinin Petersburg'a gelip de, yani bu şehre gelip de buraya hayran kalmama olasılığı yok herhalde. Genelde Rusya'da eski tip arabalar görürsünüz ama Petersburg, yani eski tip arabalar görür müsünüz bilmiyorum. Bunu şu an şöyle uydurdum. Genelde Sovyetlerden kalma ülkelerde hep eski tip hava, eski tip ulaşım araçları, eski tip arabalar vardır ama evet, burada da eski tip ulaşım araçları var ama lüks araç sayısı bayağı fazla. Petersburg halkının arasında zengin olan oranının yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten gelir adaletsizliğinin yüksek olduğu bir ülkedeyiz. Buradan bazı şeyleri sorgulamayacaksınız. Bakın hem yayaya hem de arabalara kırmızı yanıyor. Hatta en az 20-30 saniyede de böyle şey de yok, yani böyle sağa sola dönüş yok ya da sola dönenlere yeşil yanıyor falan da değil. Herkese kırmızı yanıyor. Öyle bekliyoruz. Aa, şimdi gittiler. Niye öyle oldu ben de bilmiyorum. Abi sadece şu oturduğum yerde arkamda Ermitaj Müzesi var. Dünyanın en eski ve dünyanın en büyük müzelerinden. Guinness Rekorlar kitabına girmiş artık. Bir sürü Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir müze. Kışıksaray. Burası şey andırdı bana. Bangkok'a benzettim. Hatta Bangkok'ta şurada şey Budist tapınağı gibi duruyor. Ama harbiden burada bir tane Budist tapınağı var. O da olabilir o. Emin değilim. Çünkü bir sürü şey var arkadaşlar. Hangisini öğrenemedim. Öğrenip de anlatamam.
Şurada yine bir şeyler var. Orada karşıda bir şeyler var. Şurada bir şeyler var. Burada bir şey var. Böyle denizcilik donanması, tarihi bilmem bir şey gibi şey. Her yerde yani anlayacağınız bir şeyler var. Şimdi abi Ermitaj müze sistemi mi diyeyim ne diyeyim, burada bir sürü şey var. Hepsi müzeye dahil. Şimdi Büyük Katerina'yı duymuşsunuzdur. Büyük Katerina'yı bir şekilde kulağımıza çeldi. Şimdi bu Katerina 1710'larda 20'lerde falan yaşıyor ama yani zamanında da zenginler yani o zaman hükümet de zengin buradaki ve burayı yaptırıyor. Daha doğrusu burada yaşıyor zaten. Ve buradayken şöyle bir şey yapıyor. Kadın biraz böyle sanatsal ve zaten belli oluyor. Görüyorsunuz. Ve bir şeyleri biriktirmeyi seviyor. Ve bir anda bir müzayedeye giriyor ya da bir müzeye giriyor, bir şey yapıyor ve oradan 200 tane çok önemli eser satın alıyor. Ve o 200 eseri alır almaz da 3-5 yıl sonra burada halkına sunmaya başlıyor. Yani 1750'lerde daha burası müze gibi halkın bir kısmı tarafından gelinip gezilebiliyor. Daha sonrasında ondan sonraki çar ve çariçeler de bu koleksiyonu büyüterek buraya bir sürü şeyler ekliyorlar. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim rakamlara inanamayacaksınız. Bir sürü şeyler ekliyorlar. O yüzden Guinness Rekorlar kitabında bir sürü yeri var. Mesela en basitinden bu. İskender heykeli diyeyim size. Tek sütun üzerine dikilmiş dünyanın en uzun heykeli. Bu içerideki yani bu gördüğünüz kompleks şu an pazartesi günleri kapalı. Zaten ben bu videoda bunu gezemem. Zaten ben bunu bir günde de gezemem. Zaten ben bunu 3 günde de gezemem. Zaten ben burayı bir haftada da gezemem. Evet, inanmayacaksınız. Ben burayı 10 günde de gezemem. Burada içeride tam 3 milyon adetten fazla eser var ve bu her esere bir dakika ayırmak bile isteseniz, yani her eseri bir dakika görmek isterseniz bile tamına 35 gün boyunca aralıksız 24 saat bu müzeyi gezmeniz gerekiyor. Düşünün. Bir dakika ayırmaya kalkarsanız 35 gün sürüyor. Abi ülkede yok gibiyken, bu arada Türkçe konuşurken her an her yerden birisi Türkçe'de konuşarak sizi karşılayabilir. Dağıstan'dan, Başkürdistan'a, Tataristan'dan daha bir sürü yer var. Yakutistan'a kadar gitmek istiyorum ama nasip olur mu bilmiyorum. Çift girişli Rusya vizem var. Ayrıca 3 aylık vizem var. Ama bu 3 aylık vizemin 3 ayını da burada geçiremeyeceğim. Bunun bir ayı Moğolistan'a gidecek. Transsibirya ile biz. Bundan sonra Kaliningrad'a gideceğiz. Bakın Kaliningrad çok ilginç. Duymayanlarınız varsa Kaliningrad nerede biliyorsunuz? Şu an Avrupa topraklarının içerisinde Rusya'ya ne denizden ne karadan hatta bağlantısı olmayan bir toprak parçası. Belki bunu hiç duymadınız. Kaliningrad'a da gideceğim. Buradan sonra hatta Kaliningrad'a gideceğim. Oradan geri döneceğiz, Moskova'ya gideceğiz. Moskova'dan Kazan'a gideceğiz. Kazan'dan Tataristan'a gideceğiz. Ondan sonra Transsibirya'yı anlatacağız. Transsibirya'ya atlayacağız. Irkutsk'a gideceğiz. Irkutsk'tan Moğolistan'a, Moğolistan'da bir ay gezeceğiz. Oradaki birçok yeri ziyaret ettikten sonra tekrardan Rusya'ya giriyoruz. Rusya'dan Yakutistan'a uçacağım. Yakutistan'da biraz vakit geçireceğim. Bu arada Yakutların Türk kökenli bir millet olduğu söyleniyor. Yakutistan'dan aşağı inen Çin'in, Moğolistan'ın, Kazakistan'ın kuzeyini dolaşan hat boyunca 9-10 tane özerk cumhuriyetin yarısına yakını, yarısı %10'u, %20'sinin Türk asıllı olduğu söyleniyor. Türklerden oluştuğu söyleniyor. Buraları ziyaret ediyor olacağız. Bakalım Moğolistan döneceğiz. Yani ikinci Rusya ziyaretimiz nasıl geçecek? Koca upuzun tekneler manevra yapıyor. Bunlar akşam, belki gündüz de öyledir ama akşamda böyle yemekli turları falan da var. Hava artık serinlemeye. Öğlen böyle 11, 12, 1, 2 gibi iyi ama ondan sonraki saatlerde hafiften esmeye başlıyor. Artık zaten Ekim'den sonra buralar soğuk. Kışın da zaten biliyorsunuz burası bayağı kuzeyde bir nokta. Evet, yine güzel bir yapıya geldik. Dediler ki Petersburg'da sürekli bir tadilat vardır. Çünkü koca şehir bir sanat eseri merkezi, tarihi eser merkezidir. O yüzden her yerde her an tadilat işleri görebilirsiniz. ...1870'lerde Rus Çarı II. Alexander burada öldürülmüş ve öldürüldüğü yere bu yapıyı yapıyorlar. Etrafı da gelin. Ya bugün pazartesi ve her yer gelin damat dolu ve bazı müzeler kapalı. Bazılarına o yüzden giremedim.
Ve 2. Dünya Savaşı'nda da kubbelerden bir tanesi de bomba isabet alıyor. Abi ne anlamadım harbiden ben buranın esprisini. Arabalar da bekliyor, biz de bekliyoruz. Yemin ederim en az 1 dakikadır böyle bekliyoruz. Ya sağdan soldan buraya gelecek bir şey de yok. Bakın orası da oraya işliyor yani. Buraya da bir şey gelemez. Ben anlamadım. Evet, camiye geldim. Camiye gelmek için yaklaşık 2,4 kilometre yol yürüdüm. Ki ayağım da biliyorsunuz ağır aksak. Yine de camiyi görün diye yürüdüm. Ve her zamanki gibi bu dünyanın her yerinde neden böyle oluyor bilmiyorum ama abi niye kilitliyorsunuz camileri ya? Hayır, neden yani? Ya ben illa öğlen namazına bilmiyorum, belki öğlen namazında da açılıyor yani. Namaz vakti gelip ben namazda mı kılamam? Ya da bir gayrimüslim gelip merak edip bir baksın. Ama milletin kilisesinde çalmıyorlar, hırsızlık yapmıyorlar da bizim camilerde mi çok değerli eşya vardı anasını satayım? Sürekli kapalı, sürekli kapalı. Caminin etrafına da giremiyorsunuz. Yani hiçbir yerine giremiyorsunuz. Tamamen her yer kapalı. Şimdi atlasak zıplasak da Rusya burası. Ne olur ne olmaz. Şimdi abi bir restorana geldim. Restorana gelmeden önce de bizim yarın burada Petersburg'da çekeceğimiz videoda yine bir misafirimiz olacaktı. Ama şimdi onunla buluşup yarın yapalım diye plan yapıyoruz. O beni burada bir restorana getirdi. Böyle Rusya'da aslında işte Kırgızistan'da, Özbekistan'da da böyle tabldot usulü yemek yapan yerler var. Hani bizde de var ya Balkan restoranlara ev yemeği yapıyor. Hızlı hızlı tık tık alıyorsunuz. Şimdi ilk önce arkadaşımı size tanıtayım. Herkese merhabalar. İsmim Amine. Rusça Amine söylüyorlar genel olarak. Burada öğrenciyim, okuyorum. Havacılık. Sen aslen Dağıstanlısın. Evet, aslında Dağıstanlıyım. Mesela bu bulgur gibi olan yemeğin adı ne? Aslında bizde de var. Bu greçka. Yani nasıl anlatayım? Bildiğiniz bulgur gibi bir şey. Aslında sizde onun ekmeğini falan yapıyorlar. Evet, buğday gibi yani. Bu balık. Yani Bu balık etrafında sos falan var galiba. bu salat по-грузински, Gürcistan salatası. Bu selyotka под шубой. Üstünde kırmızı pancar, havuç, sonra balık var. Böyle yağda tutuyorlar genellikle balığı ve patates. Tamamdır. Tadına bakacağım bunun. Güzel. İyi ki almışız. Güzel mi? Ruslar ya da işte yine Kırgızistan'da falan, orada yani Gürcistan'da falan kompost ve kampot diyorlar. Yani bize yakın söylüyorlar. Ya da biz onlara yakın söylüyoruz her neyse. Bu kurutulmuş meyvelerden yapılmış hani. Elmayı her meyve mevsiminde kurutuyorlar. O zaman suyunu sıkmıyorsunuz da kuruttuktan sonra suyunu sıkıyorsunuz. Evet. Bayağı orijinal, güzel. Ama hafif şekerli. Şeker mi katıyorsunuz siz de? Evet, şeker katıyorlar Biz de tabii ki. katıyoruz. Videonun dediğim gibi normalde ana kısmı, başlangıç kısmı 2 gün 3 gün önce İstanbul'da hem annemi, yeğenimi video çekmiştim. Onlar da gitti. Neyse, arkadaşlarıma video çekmiştim, İstanbul'daki son anlarıma video çekmiştim. Sonra havalimanına geliş, işte vize süreci nasıl aldım ettim hepsini anlatmıştım. Ama maalesef işte kamera çalındı. Ve olabildiğince de en full setli şansa yani en donanımlı şu an alınabilecek, şu an dünyada yani alınabilecek en full setim çalındı. Hong Kong'dan almıştım, izleyenler varsa. Kısmet böylemiş, yapacak bir şey yok. Gittik, şu an bana kart aldık. Artık benim de burada kartım var. 3 ay burada kalacağım için. Vizeyi nasıl aldım onu anlatayım çok kısa. Ben buraya aslında Sky Education diye bir firma var arkadaşlar. Beni Sky Education firması buraya davet etti. Ve benim vizemi sağ olsun onlar aldılar. 3 aylık çift girişli vize aldılar. Bunlar normalde aslında öğrenci programı, yani Türkiye'deki öğrencileri
buraya entegresini sağlıyorlar. Mesela Türkiye'den bir çocuk tıp fakültesi okumak istediğinde Sky Education buradaki en yetkili firmalardan birisi. Onlar size yardımcı oluyor. Ama aynı zamanda da vize hizmeti de var. Ben aşağıya linklerini bırakayım. Bana bir sürü uygulama indirdi. Buraya turistik amaçlı gelmek isteyenler olabilir belki. Biliyorsunuz ambargo yüzünden her sistem çalışmıyor. Biz nasıl şimdi buraya entegre olduk? Nasıl ben hemen uygulamaları indirdim, kullanabileceğim? Onları anlatacağız. Yarın sabahtan akşama kadar dolu dolu Amine bizi gezdiriyor olacak. Petersburg çok güzel ve inanılmaz değişik bir şehirdi. Burada dediğim gibi 10 ay kalsan gelecek yer bitmez. Ama bu ilk bölüm böyle oldu. Yarın daha detaylı ve daha bilgili bir video çekeceğiz. Onu da muhtemelen 2-3 gün sonra, bu videodan 2-3 gün sonra yayınlıyor olacağım. Bu videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenip de yorum yazarsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.